Merhaba gezginler, ben Skip Guide. Bugün sizi Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Oxford Street'in kalbinde yer alan Selfridges'e götürüyorum. Burası sadece lüks bir büyük mağaza değil, alışverişi sergi, sahne ve oyun, tadında bir deneyime çeviren canlı bir kültür alanı. Kapıdan girdiğiniz anda, bugün burada ne keşfedeceğim duygusunu tetikleyen yer, tam da burası. Merkez mağaza Oxford Street'te, Marylebone mahallesinde. Londra'nın en ikonik köşelerinden birindesiniz. Burası neden önemli? Derseniz, hikaye 20. yüzyılın başında başlıyor. Amerikalı perakende öncüsü Harry, Gordon Selfridge, alışveriş bir ihtiyaç kadar bir zevktir diyerek Londra'ya yepyeni bir mağaza kültürü getirdi ve kapıları 15 Mart 1909 tarihinde açtı. O günden beri Selfridges, müşteriyi meraklandıran vitrinleri, etkinlikleri ve "gel kal oyalan dene" diyen yaklaşımıyla klasik alışverişin sınırlarını genişletti. Kim yaptı, nasıl bir bina diye bakınca da taşın görkemiyle karşılaşırsınız. Mimarı Chicago'nun büyük isimlerinden Daniel Burnham. Cephedeki düzen Beaux Arts etkili ve İyon düzeninde dev sütunlarla vurgulanmış. Ana girişin üzerinde, saatin çevresinde yükselen zamanın kraliçesi heykeli sizi karşılar. Kapının yanlarında sanat ve bilimi simgeleyen bronz figürler, giriş saçaklığında ise Fransız ustalığının izleri vardır. Bu ayrıntılar yalnızca bir mağazaya değil, şehir sahnesine geldiğinizi hissettirir. Dışarıda, fotoğraf çekerken heykelin rüzgarı tuttuğu küreyi ve saçak altındaki cam panelleri yakalamaya çalışın. Ne zaman gelmeli? Sorunun cevabı hem pratik hem duygusal. Haftanın çoğu günü sabah 10 ile akşam 22 arasında açıktır. Pazar günleri öğlen öncesi kısa bir gezinme süresiyle 11.30'da açılır ve akşam 6'da kapanır. Sabah ilk saatler rahat, öğleden sonra canlıdır. Kışın ışıklar vitrinleri daha sinematik yapar. Yılbaşı dönemi ise ünlü vitrin gösterileriyle tam bir görsel şölen olur. Kalabalıkta kaybolur muyum diyorsanız, açılışa yakın saatleri ya da kapanışa yakın son saati seçin. Selfridges, nerede ve nasıl ulaşırım? En yakın Metro Bond Street istasyonudur. Elizabeth hattı, Central hattı ve Jubilee hattı ile gelirsiniz. Marble Arch'ta kısa yürüyüş mesafesindedir. Kapıdan kapıya yürümek 4 ile 7 dakika arası sürer. Kaldırım geniş, yol üstü vitrinler ilham vericidir. Otobüsle gelmek isteyenler için Oxford Street ve çevresinde çok sayıda hat çalışır. Ne kadar süre ayırmalı? Kısa bir bakış ve birkaç nokta için 1,5 saat yeter. Ama ben deneyimin hakkını veririm diyenler 2,5 hatta 3 saate yaklaşır. Katlar arası geçiş yumuşaktır. Asansör ve yürüyen merdivenlerle rahat edersiniz. Sonuçta burası ülkenin en büyüklerinden biri. Dolaştıkça yeni bir salon, yeni bir marka, yeni bir köşe açılır. Nasıl gezilmeli? Bilet var mı? Giriş ücretsizdir. Burası bir mağaza. Yine de deneyimi zenginleştiren hizmetler var. Konsiyerj ekibi restoran rezervasyonundan atölyelere kadar destek olur. Kişisel alışveriş ve stil danışmanlığı randevuyla verilir. Duysal uyaranları azaltılmış, sessiz saat uygulamaları, erişilebilirlik düzenlemeleri ve kat planı haritaları da işinizi kolaylaştırır. Bir plan yapıp öyle mi girsem derseniz, önce zemin kattaki haritaya bakın, sonra hedeflediğiniz salonlara doğru akın. Ne görülmeli, ne yapılmalı? Zemin kattaki Beauty Hall, 2024'te baştan aşağı yenilendi. 300'ü aşkın marka, 200'den fazla güzellik hizmeti, kişiselleştirme ve hızlı danışmanlık noktalarıyla tam bir oyun alanı. Bugün kendime küçük bir jest diyenler için birebir. Aynı katta Wonder Room adıyla anılan görkemli mücevher ve saat salonu var. Yüksek tavanı ve neoklasik atmosferi gerçekten etkileyici. Sıradışı bir köşe arıyorum diyorsanız, The Corner Shop ve öncülük ettiği Selfridges dünyasını takip edin. Burada dönemsel yerleştirmeler, arşiv ve ikinci el parçalarla döngüsel modayı deneyimlersiniz. Alışverişe kısa bir ara verip sinema koltuğuna yayılmak ister misiniz? Bodrum katındaki The Cinema at Selfridges 3 salonu ve tam donanımlı projeksiyonuyla butik bir film deneyimi sunar. Seansları önceden kontrol etmek iyi fikir. Yemek nerede yenir? Duke Street girişinde. Brasserie of Light, Art Deco. Atmosferi ve tavanda süzülen, Damien Hirst'ün kristal kaplı dev Pegasus heykeliyle tam bir sahne etkisi yaratır.
Selfridges'in çatı katındaki Alto by San Carlo ise açılır kapanır tavanıyla 4 mevsim teras keyfi sunar. Bir kahve için food hall'da kısa bir mola, uzun sohbet için restoranlardan biri. Seçim size kalır. Yanıma ne alayım, nasıl dolaşayım? Rahat ayakkabı şart. Koridorlar geniş ama adımlar fark etmeden uzar. Telefonunuzu şarjlı tutun. Rezervasyon, bilet ve harita için pratik olur. Fotoğraf çekerken kalabalığı bekleyip giriş portiğinin altındaki zamanın kraliçesini kadraja almayı deneyin. Işık oyunu çok güzel çıkar. İçeride zekice kurgulanmış pop-up alanları gördüğünüzde bu köşe ne anlatıyor diye sorun. Selfridges'in en güzel tarafı merak uyandıran sahneler kurmasıdır. Neden görülmeli? Çünkü Selfridges, Londra'nın alışveriş haritasını kültürel bir deneyime dönüştüren öncü adreslerden biri. Meşhur vitrinleri her sezon ayrı bir hikaye anlatır. Kimi zaman bir sanat galerisi gibi ilham verir. Son yıllarda Project Earth ve Reselfridges girişimleriyle yeniden kullanım, kiralama ve onarım gibi döngüsel modelleri görünür kılmaları da ayrı bir değer. Alırken daha bilinçli olabilir miyiz sorusuna mağaza içinde somut cevaplar bulursunuz. Kimler için uygun? Aileler için bebek arabasıyla dolaşmak kolay. Asansör ve geniş geçişler rahatlık sağlar. Erişilebilirlik sayfasındaki bilgilerle desteklenen hizmetler, hareket kısıtlılığı olan ziyaretçiler için deneyimi kolaylaştırır. Romantik bir durak arıyoruz diyenler için, akşamüstü ışığında Brasserie of Light, parıltılı bir seçim, arkadaş grubuyla gelenler içinse sinema ve teras keyfi birebir. Kapanışı küçük bir ritüelle yapalım. Dışarı çıkmadan önce başınızı kaldırıp girişteki büyük saatle göz göze gelin. Zamanın kraliçesi size şunu fısıldar gibi olur. Şehir hızlı akıyor ama güzel anlar dikkatle seçildiğinde kalıcıdır. Ben Skip Guide. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu şehir yürüyüşünü sevdiyseniz kanalı takip edin ve yorumlara Selfridges'te ilk durağınız neresi olurdu diye yazın. Belki bir dahaki buluşmamızda o köşede karşılaşırız. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.